Hepinize merhaba, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta vay. Ve şöyle bir tur tuz çeviriyoruz. Şöyle. Nar gibi kızarmış derisiyle birlikte benim için günün en heyecanlı anı. Bu Çin restoranlarındaki örneğe falan sanırım 10 basar. Hepinize merhaba, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte farklı bir et türüyle çalışacağız. Farklı bir et yapacağız. Bugüne kadarki videolarımızda dana yaptık, kuzu yaptık, tavuk yaptık. Bugün ilk defa bir ördek tarifiyle birlikte olacağız. Meatflix'te ilk başta yola çıkarken ne diyorduk? Mutfaktaki monotonlaşan, sıkıcı hale gelen yaşamımızdan biraz uzaklaşmak için farklı şeyler yapmak üzere yola çıktık demiştik. İşte bugün çok güzel bir ördek hazırlayacağız. Fırında pişireceğiz. Ördeğimizi hazırlayacağımız patateslerle bir adım ileriye taşıyacağız, baharatlandıracağız. Yeni bölümümüz bu hafta buradan başlıyor. Evet, kullanacağımız ördeğimiz bu. Kocaman bir parçamız var. Bu ördeği önce kümes hayvanlarıyla çalışırken ne yapıyorduk? Ördeğimizi önce biraz ateşe tutacağız. Üstünde kalan son tüyleri alacağız, yakacağız. Ardından yıkayacağız tabii ki. Kalan partiküller, kalan yanık parçaları akıp gitsin diye. Sonrasında kurulayacağız çok iyi bir şekilde. Kuruladıktan sonra iyi kurulanması çok önemli. Çünkü iyi kurulamazsak dışı çıtır bir halde kızarmaz. Yani crispy bir hal alsın, crispy bir doku kazansın istiyoruz derisi. İyi kurulamazsak onu sağlayamayız. Dolayısıyla sıkı bir şekilde kağıt havluyla kurulanacak. Ama önce şu kaba tüylerini, kalan tüylerini bir alalım. Yine pürmüzümüzü kullanacağız. Çok güzel kurulamamız. Burada hiçbir ıslaklık kalmaması önemli deride. Deriye çıtır çıtır halini veren, üstüne ekleyeceğimiz tuzla fırında kızarması olacak. Dolayısıyla kuvvetli bir şekilde ördeğimizi siliyoruz. Evet. Şimdi kurtulmamız gereken parçaları var. Bu parçaları kesip alacağız. Ardından bunlar bizim için altlık olacaklar. Öncelikle şu boyun bölgesi bize lazım değil. Burayı kesip alacağız. Bu gördüğünüz kısım bize lazım değil. Bunu ben tekrar ikiye böleceğim. Şöyle derin tepsimize yerleştiriyorum. Kanatların şu kısımları bize lazım değil. Kanatlardan kurtulacağız. Aynı şekilde bu tarafı eklem yerinden girerseniz gördüğünüz gibi kolaylıkla gelecektir. Bunlar altlık olacak. Ördeğimiz böylece derin tepsiye girmeye hazır hale geldi. Yani bütün hale geldi. Şimdi bunun üzerine ekleyeceğimiz tuz olacak. Biraz deleceğiz derisini. Çünkü pişerken derinin hava alması lazım. İçinde oluşan buharı dışarıya salabilmesi lazım. Çok hafif küçük kesikler yaratıyorum. Bunu yapmazsak içinde kalan sıvıların buharlaşmasıyla deri şişer, çirkin bir görüntü alır. Dikkat ettiğiniz gibi çok fazla ete girmemeye dikkat ediyorum. Arkasını çevirelim. Göğüs eti, roman löp et kısmı burada. Tamamız. Şimdi artık derin tepsiye girmeye hazır hale geldi. Evet, ördeğimiz fırında. Fırınımız 2 saate ayarlı, 190 derecede. Pişirme işlemi başladı. Nar gibi kızarana kadar fırında olacak. 2 saat içerisinde olacak. İlk 20 dakikadan sonra patateslerimizi ekleyeceğiz ve yolculuğumuz devam edecek. Evet, ördeğimizi dışarı aldık. Şimdi artık patateslerini ekleyeceğiz. Şöyle ilk 20 dakika sonunda saldığı yağları görüyorsunuz. Bol miktarda ördeğin yağı ve suyu, çok büyük çoğunluğu yağdır. Ördek çok yağlı oluyor. Derisinin altında çok yağ biriktiren bir hayvan. Yağını saldı. Eklediğimiz boyun ve kanat parçalarındaki yağlar da dışarıya çıktı. Kırmızı soğanlarımız ve mor havuçlarımız içeride duracak. Birazcık şöyle patates ekliyoruz. Patateslerimizi haşladık kabaca. Bu patatesleri ben parçaladım, ellerimle parçaladım. Bıçakla kesmedim özellikle ki biraz girintili çıkıntılı halde kalsınlar istiyoruz. Daha fazla kızarsınlar istiyoruz.
Şöyle biraz da soğan ekleyeceğiz. Beyaz soğan. Bu soğanlar da patateslerle birlikte nar gibi kızaracaklar. Ve sonunda da bu soğanlarla bir sos elde edeceğiz. Derin tepsiye geri dönüyor. Şöyle ortasında bir yuva oluşturmuş olduk. Bu haliyle fırında yaklaşık 90 dakika daha, 90-95 dakika iç sıcaklığı, ördeğin iç sıcaklığı 72 dereceye varıncaya kadar. Ördekte sıcaklık minimum 72 derece olmalı. Bunu termometreyle takip edeceğiz. Fırına geri dönüyor. Yaklaşık 1,5 saat sonra nar gibi kızarmış bir şekilde pişmiş olacak. Arada bir kere açacağız ve çevireceğiz. Ördeği çevireceğiz, patatesleri çevireceğiz daha iyi kızarabilmeleri için. Yolculuğumuz buradan sürüyor. Yine unutuyordum. Patateslerin daha iyi kızarması için üstlerine biraz zeytinyağı döküyoruz. Zeytinyağı ilave ediyoruz. Alt tarafta ördeğin epey bir yağı var. Ama üstten gelen ısıyı patateslere iyi bir şekilde yansıtabilmek için zeytinyağı ekliyoruz. Ve şöyle bir tur tuz çeviriyoruz. Evet. Tepsimiz fırına geri dönüyor. Fırınımız hala 190 derece sıcak. Tepsimizi alıyoruz. Hazırladığımız son haliyle fırına geri yerleşti. Fırın fanlı olarak çalışıyor. 190 derecede süresi ayarlı. Nefis bir şekilde pişmeye devam edecek. Yaklaşık 1,5 saat sonra fırından alacağız. Son 40 dakikadayız. Şöyle bir bakalım. Evet. Ördek nefis bir şekilde kızarmış. Kızarmaya devam ediyor. Ördeği şöyle bir çevireceğiz. Şöyle bir patateslerimizi çevireceğiz. İyice ördek yağını salmış. 40 dakika sonra nefis bir finalle birlikteyiz. Evet ve ördek pişti. Harika bir şekilde üstü de kızardı. Nefis kokular geliyor. Evet, ördeğimiz harika bir şekilde pişti, kızardı. Bir iç sıcaklığını kontrol edelim. 72 dereceyi görmemiz lazım. Şuradan bakalım. 93-94 derecelerde, hatta biraz fazla bile pişirmişiz. Ama gayet iyi bir şekilde içi de pişti. 96, nefis bir şekilde ördeğimiz hazır. Şimdi içinde gördüğünüz patatesleri ayıracağız. Kalanlarla da soğanlarla ve içindeki diğer biriken yağlarla birlikte bir basit gravy hazırlayacağız. Gravy sos yapacağız. Çok nefis olacak. Tarifimiz devam ediyor. Evet ve finaldeyiz. Finalde tadım aşamasındayız. İşin her zaman olduğu gibi en keyifli kısmına geldik. Yine Hande Hanım'la birlikteyiz. Ben şimdi son aşama için, tadım için şöyle güzel bir tabak hazırladım. İçinde pişerken derin tepside rostolanmış şöyle kocaman bir dilim kırmızı soğanımız. Ördeğin yağlarıyla birlikte kavrulan, pişen, nefis bir şekilde lezzet alan, yarı pişmiş halde, yarı haşlanmış halde derin tepsiye koyduğumuz patateslerimiz ve 2 tane de kırmızı havucumuz var. Yanlarına lavaş ekledim. Ördeği lezzetli bir şekilde tadabilmek için. Şimdi tadıma geçiyoruz. Evet, ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Daha önce ördek yaptım ama böylesini ilk defa deniyorum. Bu tarifi ben de ilk defa denedim. Bakalım nasıl olmuş, beğenecek miyiz? Şöyle bir buttan giriyorum. Çok sıcak hala. Şöyle biraz buttan aldım, bir bütün aldım. Arka tarafından şöyle çeviriyorum. Göğüs etinden alalım. Vay 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 vay. Gelen kokular inanılmaz. Ama hala çok sıcak. 10 dakikaya yakın beklettim, dinlendirdim ama yine de çok sıcak etimiz. Evet Hande Hanım, but tarafından mı tercih edersiniz, göğüs eti mi? Hangisini önerirsin? İkisine de emek verdim, ikisini de tavsiye ederim. Siz hangisini öncelikle? İkisini de tadın bence. Tamam, o zaman önce but tarafı. But tarafından peki. Nar gibi kızarmış derisiyle birlikte. Ördek eti, ördek derisi çok yağlı. Dolayısıyla üzerine hiçbir ekstra yağ bir şey, zeytinyağı bile dokundurmadım. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Şöyle buyurun. Şöyle ikinci bir çatalla da size onlardan hazırlıyorum. Biraz sıcak olabilir, üfleyin isterseniz. Nasıl? Çok lezzetli olmuş. Lezzetli değil mi? Evet. Şöyle hemen üstünü tamamlayın. İkinci çatal Lavaş alabilir miyim? garnitürlerle tabii. İçine koyuyorum. Benim için günün en heyecanlı anı. Çok iyi.
lezzetli değil mi? Biraz da göğüs eti vereyim. Bu Çin restoranlarındaki örneğe falan sanırım 10 basar. O derece. Şöyle biraz da göğüs deneyeyim. Siz böyle söyleyince ben de daha bir merak ettim. Bu gerçekten hani böyle de yenilebilir. O yüzden sos yanında taze soğanla hani lavaşa sararak koşuyorum. O senin söylediğin biraz daha Çin tariflerine yakın hali. O da yapılabilir. O da aklıma geldi. Bugünkü ördekte deneyebilirdik. Bir dahaki sefer onu yapalım. O da aslında çok kolay. Ben bugün daha patates ve soğanlı bir tarif üzerinden gittim. Bu da çok güzel. Patateslerin ve etin lezzeti inanılmaz. İnanılmaz. Yani ördeğin yağının içinde kavrulmuş patatesler ve gerçekten çok güzel olmuş. Yani ördeği sevmiyorsanız, ördek etine karşıysanız bile sırf şu patatesi denemek için bence bunu yapabilirsiniz. Umarım deneme imkanı bulursunuz. Güzel bir yılbaşı tarifi de olur. Güzel fikir. Yılbaşında aslında aklımda başka bir şey var. Daha önce yapmadığım bir şekilde büyük bir hindiyi alıp tereyağı ve kırmızı orman meyveleriyle zenginleştirip yeni bir şey yapacağım. Aklımda öyle bir şey var. Şimdi onun da bir teaserını vermiş olalım. O da muhteşem olacak. Ama bu da aynı şekilde yılbaşında da olabilir. Yılbaşı için de gerçekten çok lezzetli. Evet, böylece bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Bu hafta sizlerle birlikte ördek pişirdik. Gerçekten çok güzel oldu. Yaklaşık 2,5 saatlik bir hazırlama süresi var. Yani ön hazırlığını da katarsanız, onu da dahil ederseniz yani maksimum 3 saat içinde hazırlayabileceğiniz gerçekten nefis bir tarif. Umarız deneme imkanı bulursunuz. Meatflix'te bu yolculuğa çıkarken bizim temel düsturlarımızdan bir tanesi, bizi motive eden temel unsurlardan bir tanesi, kendi mutfak yolculuğumuzda yaşadığımız yenilenme, yeni lezzetler tatma arayışını insanlarla paylaşma isteğimizdi. Paylaşma isteğinden yola çıkarak aslında Meatflix ortaya çıktı. Bugün de bu yolculuğun aslında önemli kilometre taşlarından birini hayata geçirmiş olduk. Çok fazla mutfağımızda yapılmayan bir et türünü sizlerle birlikte hazırladık. Ördek ulaşılması artık kolay bir ürün. Ördeği kolaylıkla birçok büyük markette bulabilirsiniz. Fiyatları da öyle artık çok anormal fiyatlar değil. Eskiden çok daha yüksek fiyatlara Türkiye'de ördek bulunabiliyordu ama şimdi biraz daha yaygınlaştı. Lezzeti de nefis, yani yağlı bir et olduğu için gerçekten pişerken rostolandığında çok iyi performans veriyor. Ördek tarifimizi tavsiye ediyorum. Umarım, dilerim deneme şansı bulursunuz. Böylece bu haftaki yolculuğumuzun, bu haftaki tarifimizin sonuna geldik. İçeriğimizi beğendiyseniz, videomuzdan keyif aldıysanız lütfen like butonuna basmayı, hala abonemiz olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Her hafta yeni içerikler paylaşıyoruz. Bu içerikleri düzenli takip edebilmek için abone olursanız ve bildirimleri açarsanız seviniriz. Bu tariften keyif alabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa çevrenizde lütfen onlarla da paylaşmaktan çekinmeyin. Belki onlar da deneme imkanı bulurlar. Belki onlar da bir ilham alırlar. Her zaman söylediğimiz gibi mottomuzla videomuzu bitirelim. Mutfaktaki lezzet aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Yeni tariflerde, yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.